Değerli dostlarımız, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Dünyayı aldatabilirsiniz ama Türkiye'yi aldatamazsınız. Maalesef Dede Ağaç'la ilgili konuda aslında sadece Dede Ağaç bir üs değil. Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan'ın içerisindeki Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. O denli Yunanistan'ın içinde Amerika'nın üsleri var. Şöyle hepsini bir araya topladığımız zaman ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın bir üssü gibidir. Böyle bir tablo var. Dede Ağaç bunların içerisinde sadece ufak bir bölge. Şu anda bütün bunlar niye yapılıyor, neden yapılıyor? Amerika'nın Yunanistan'a kurduğu üs sayısını 5'ten 9'a çıkarması ne anlama geliyor? Bu bölümde bütün bu sinsi planları sizler için deşifre edeceğiz. Bu arada henüz kanalımıza abone olmadıysanız, abone ol butonuna tıklayarak Yerli ve Milli Projeler kanalımıza abone olabilirsiniz. Amerika'nın Yunanistan'a kurduğu üs sayısını 5'ten 9'a çıkarmasının Rusya'yı ve olası bir Türk-Yunan geriliminde Trakya üzerinden Türkiye'yi tehdit ediyor. Kışkırtmanın amacı Suriye'deki askeri harekatı geciktirmek. Türkiye'nin Suriye'deki harekatını geciktirmek için ABD ve AB telkinleriyle Ege'de Yunanistan'ı öne sürerek ama sonra geri çekerek bir kışkırtma yaşanıyor. Yunan halkı 1947'den bu yana savaş görmedi. Dilerim görmez. Dilerim emperyalizmin tuzağına düşmezler. Türkiye kendisine bir saldırı olduğunda da tedbirleri alarak bu krizi yönetecek ve olası savaşı kolayca kazanacaktır. Amerika'nın kuklası olan Yunanistan'da hak ettiği hezimeti ve yenilgiyi yaşayacaktır. Yunanistan'ın Ege'de bulunan adaları silahlandırması nasıl sonuçlanacak? 100 yıl önce de bugün olduğu gibi teşvik eden ülkeler vardı. Yunanistan'ın emperyalizmin bir vekili olarak 15 Mayıs 1919'da da Batı Anadolu'yu işgal etmek üzere askeri bir güç olarak bölgeye sevk edildiğini belirten Cem Gürdeniz sözlerine şöyle devam etti. Unutmayalım ki o dönem harekatı teşvik edenlerin başında ABD ve İngiltere geliyordu. 9 Eylül 1922'de bu girişimleri hüsranla sonuçlandı. Yüzyıllar arayla tarihin tekrarladığını görüyoruz. Yunanistan'ın adaları, deniz üsleri, F-16'lar için hava üsleri, Türkiye'yi tehdit eden füze sistemleriyle silahlandırarak uluslararası anlaşmaları çöpe attığını görüyoruz. Ege'de statükoyu bozan taraf Yunanistan oldu. Türkiye, Bern mütabakatını bugüne kadar hiç bozmadı. Daha geçen hafta Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, istediğimiz zaman karasularımızı 12 mile çıkartırız açıklaması yaptı. Türkiye ve Yunanistan, ABD'nin Pax Americana düzenini korumada kenar kuşaktaki en önemli iki ülkedir. Rusya'yı güneyden kuşatan Türk Boğazları ve Akdeniz'e Süveyş kanalına geçişi düzenleyen Ege Denizi bu iki ülkenin kontrolü altındadır. 1945'ten sonra ABD her iki ülkeyi de etkisi altına almış, 1952'de iki ülkenin de NATO'ya girmesi ABD Savunma Bakanlığı'nın isteği üzerine yapılmıştır. Dolayısıyla Rusya'nın güneyden kuşatılmasında iki jeopolitik ülkeden bahsediyoruz. Fakat Türkiye, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra yeni bir jeopolitik gerçeklikle karşılaştı. Bu gerçeklik, Türkiye'yi NATO üyeliğine girişinden sonra ilk kez kendi jeopolitik çıkarlarını NATO'nun jeopolitik sisteminin çıkarlarının önüne geçirdi. Bu durumda ABD, Türkiye'yi riskli bir ülke kategorisine sokarak bütün yatırımını Yunanistan'a yaptı. Bunun en somut örneği ABD, Yunanistan'a 9 üs kurması. Artık Yunanistan'daki ABD Büyükelçisi'nin sanki bir koloni valisi gibi hareket ettiğini görüyoruz. En son olarak da ABD Dışişleri Bakanı ve ABD senatörlerinin Türkiye'nin silahsızlandırılması koşuluyla egemenliği Yunanistan'a devredilen adalar üzerinden Türkiye'ye karşı açıklamalarını da görüyoruz.
Türk-Yunan anlaşmazlıkları kışkırtılıp bir silahlı çatışmaya dönüştüğünde Türkiye'nin Trakya'da yapacağı harekatı engellemek için ABD, Dede Ağaç'a büyük yığınak yaptı. Buraya üs kurarak Türkiye'ye siz deniz yetki alanları Ege ya da Doğu Akdeniz kaynaklı bir çatışmaya girerseniz Dede Ağaç'ta benim birliklerimle karşılaşırsınız mesajı verdi. Yunanistan, Ege'nin neredeyse tamamının kendine ait olduğunu iddia ederek Türkiye'yi karasularına itmek istiyor. Bu durum emperyalizmin de işine geliyor. Emperyalizm, Türkiye'nin denize çıkmasını istemez. Bunu ilk gören Mustafa Kemal Atatürk, 1 Eylül 1922'de ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir emrini verdi. Düşünün, biz şu an NATO üyesiyiz. Amerika da NATO üyesi. Komşumuz Yunanistan'da NATO üyesi ama NATO üyeleri olarak Amerika en çok destek veren olduğuna göre biz niye birbirimize düşüyoruz? NATO üyeleri içerisinde gerek asker sayısı itibariyle gerekse mali destek itibariyle Türkiye Amerika'dan sonra ilk 7 içerisinde yer alan bir ülkedir. Böyle bir tablo var. Yunanistan'ın böyle bir durumu yok. Yunanistan çok geride. Biz kendimize inanıyoruz, güveniyoruz. Biz o bölgenin sigortasıyız. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Ege Denizi'nde düzenlenen ve 10.000'den fazla askeri personelin katıldığı Efes 2022 tatbikatı geçtiğimiz hafta tamamlandı. Hava, deniz ve karada yapılan fiili atışlı tatbikata aralarında ABD ve İtalya'nın da bulunduğu 37 ülke katıldı. Ege Denizi'nde Türk kıyılarına sadece 1,5 kilometre uzaklıkta olan Sisam Adası karşısındaki Seferihisar'da gerçekleştirilen tatbikatın bir adaya askeri çıkarma yapma senaryosuna dayalı olması kapitalist basında açıkça Yunanistan'a yönelik bir gözdağı olarak yorumlandı. Yunan basını da Yunanistan'ın 27 Mayıs'ta tamamlanan Fırtına 2022 adlı deniz tatbikatı sırasında da Türkiye'nin 2 F-16 savaş uçağıyla Yunan hava sahasını ihlal edip kuzeydeki liman kenti Dede Ağaç'ın sadece 2,5 deniz mili yakınına gelerek bir mesaj verdiğini yazmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2022 tatbikatı sırasında yaptığı açıklamada Yunanistan'ı Ege Denizi'ndeki adaları silahlandırarak uluslararası anlaşmaları ihlal etmekle suçladı. Atina'yı bu konuda son bir kez daha uyardığını söyleyen Erdoğan, Yunanistan'ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum dedi. Erdoğan ayrıca Türkiye Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır diyor ve şunları ekliyordu. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçtiğimiz Salı günü yaptığı açıklamada Yunanistan'ı barış anlaşmalarını ihlal etmekle suçlamıştı. Peki Yunanistan'ın agresif olmasının başka bir sebebi nedir? Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarında silahlandırmama koşuluyla kendisine verilen adaların statüsünü ihlal etmesi ve bizim de bu ihlali uluslararası hukuk çerçevesinde gündeme getirmemiz. Çavuşoğlu ayrıca eğer Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır diye eklemişti. Yunanistan'ın denetimindeki adaların egemenliğini tartışma tehdidi, bu adaları istila etme ve savaşa girme tehdidinden başka bir anlama gelmemektedir. Gelecekte nasıl bir durum bizi bekliyor? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Türkiye NATO'da kalmalı mı? Yerli ve milli projeleri destekliyor musunuz? Daha fazla içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve dua ile. Hoşça kalın.